Yıkılmış kent öyküleri başlıyor. Tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuş, bir zamanlar ihtişamla parlamış kentlerin fısıltıları var bu belgeselde. Küllerin, yıkıntıların ve unutulmuş hikayelerin arasından insanlığın yükselişini ve düşüşünü gözler önüne sermeye çalışacağız. Bu ilk bölümde doğanın acımasız gücüyle yerle bir olan Pompei'den, medeniyetin kalbinin söküldüğü Bağdat'a, savaşın cehenneminde küle dönen Stalingrad'dan geleceğin hayalet şehri Yeni Öteşehir'e uzanacağız. Her bir yıkıntı bize geçmişten bir ders, gelecek için bir uyarı sunacak. Ya da yine ders almayacağız. Hazır olun, yıkılmış kent öyküleri tarihin sessiz çığlıklarını duyurmaya geliyor. Yıkılmış kent öyküleri, tarihin en dramatik anılarından birine, bir volkanın gölgesinde donmuş bir hayata odaklanıyor. Antik Roma'nın göz kamaştıran şehri Pompei. Milattan sonra 79 yılının o meşhur Ağustos sabahında hayat Vezüv yanardağının eteklerindeki Pompei'de her zamanki gibi akıyordu. Kampanyanın verimli toprakları üzerinde yükselen bu Roma şehri, canlı ticareti, lüks villaları ve hareketli sosyal yaşamıyla dikkat çekiyordu. Daracık taş sokaklarda zeytinyağı ve şarap kokuları birbirine karışırken, forumda siyasi tartışmalar yükseliyor, hamamlarda terleyen bedenler suyun rahatlatıcı dokunuşuyla huzur buluyordu. Pompei, Roma İmparatorluğu'nun Akdeniz'deki mücevherlerinden biriydi. Ta ki doğanın acımasız gücü bu ışıltılı tabloyu bir anda silene kadar. Pompei'nin hikayesi sadece bir şehrin yok oluşu değil, aynı zamanda bir anın sonsuza dek dondurulmasıdır. Volkanik küller altında mükemmel bir şekilde korunmuş kalıntıları sayesinde 2000 yıl öncesinin günlük yaşamına dair eşsiz bir pencere sunar. Evler, dükkanlar, tapınaklar ve hatta insanların son anlarındaki çaresiz halleri, tarihin canlı birer tanığı olarak karşımızda duruyor. Pompei, doğanın öngörülmez gücünü ve insanlığın kırılganlığını en çarpıcı şekilde gözler önüne seren bir ibret vesikasıdır. Bu nedenle yıkılmış kent öykülerinin ilk bölümünde bu unutulmaz trajediye odaklanıyoruz. Milattan sonra 79 yılının 24 Ağustos sabahının erken saatlerinde Pompei'nin hareketli sokaklarında farklı bir telaş hakimdi. Güneş Vezüv'ün üzerinde yükselirken Lucius adında genç bir adam Diana Tapınağı'nın serin gölgesinde bileklerindeki zincirleyin ağırlığıyla umutsuzluğa doğru sürükleniyordu. İşlediği suçun bedelini ağır ödeyen Lucius, o gün belki de hayatının son şansını arıyordu. Kaçmak, özgürlüğe doğru bir adım atmak. Tapınağın mermer sütunlarının arasında yürürken gökyüzünde beliren tuhaf kara bulutları fark etti. Önce bunun sıradan bir hava değişimi olduğunu düşündü. Ancak bulutlar giderek büyüyor, garip bir uğultuyla birlikte gökyüzünü kaplıyordu. Tanrılar mı gazap ediyor diye geçirdi içinden korkuyla. O sırada Vezüv'den gelen ilk şiddetli patlama sesi şehrin üzerinde yankılandı. Yer sarsıldı, binalar titredi ve gökyüzünden taş ve kül yağmaya başladı. Panik içinde çığlık atan insanlar limana doğru koşturmaya başladı. Lucius da bu kalabalığa karıştı. Zincirlerinin çıkardığı rahatsız edici sese rağmen özgürlüğe giden her adım onun için bir umut ışığıydı. Ancak Vezüv'ün öfkesi dinmek bilmiyordu. Gökyüzü kararmış,
güneş ışığı tamamen kaybolmuştu. Sıcaklık dayanılmaz bir şekilde artıyordu. Saatler içinde yanardağdan yayılan 300 dereceyi aşan piroklastik dalgalar şehri bir ölüm örtüsü gibi sardı. Bu sıcak, zehirli gaz ve kül bulutları önlerine çıkan her canlıyı anında kül etti. Lucius kaçmaya çalışırken bir fırının önünde diz çöktü. Belki bir an olsun soluklanmak istemişti. Etrafında volkanik küllerle kaplanmış ekmek somunları ve cansız bir bedenin taşlaşmış bir silüeti vardı. Bir köpek. Hayvan bile bu dehşetten kaçamamıştı. Lucius'un gözleri kapanırken çocukluğunun tatlı anıları zihninde canlandı. Annesiyle birlikte gittiği hareketli liman, denizci şarkılarının neşeli tınısı, tuzlu deniz havasının ferahlatıcı kokusu. Şimdi her şey acımasız bir volkanik tabutun içinde sonsuza dek hapsolmuştu. Pompei'nin yaklaşık 11.000 sakini o korkunç günde hayatını kaybetti. Ancak onların ölümü Roma İmparatorluğu'nun lüks ve canlı günlük yaşamının bir anıtı oldu. Yüzyıllar sonra 18. yüzyılda başlayan arkeolojik kazılar bu donmuş zaman kapsülünü gün yüzüne çıkardı. Zarif mozaikler, görkemli hamamlar, işlek dükkanlar ve hatta bir genel evin duvarlarındaki aşk dolu fısıltılar bile küllerin altından günümüze ulaştı. UNESCO'nun koruması altındaki bu antik kent, modern dünyaya açık bir uyarı gönderiyor. Doğa, en büyük insan eserlerini bile bir anda yok edebilir. Yıkılmış kent öyküleri bu kez tarihin altın sayfalarından birinin acımasızca yırtılışını anlatıyor. Orta Çağ'ın ilim ve kültür merkezi, Abbasi İmparatorluğu'nun kalbi Bağdat. 1258 yılının soğuk kış günlerinde Bağdat, dünyanın en parlak zihinlerine ev sahipliği yapıyordu. Dicle Nehri'nin kıyısında yükselen bu metropol, sadece siyasi bir güç merkezi değil, aynı zamanda bilginin, sanatın ve felsefenin de başkentiydi. Beyt el-Hikme, yani bilgelik evi, dünyanın dört bir yanından gelen alimleri ağırlıyor, antik Yunan ve Roma metinleri Arapçaya çevriliyor, matematikçiler çığır açan keşiflere imza atıyor, şairler ölümsüz dizeler yazıyordu. Bağdat, o dönemde medeniyetin ışığıydı. Bağdat'ın yıkılışı sadece bir şehrin yerli bir olması değil, aynı zamanda bir entelektüel birikimin, bir altın çağın sonu anlamına geliyordu. Moğol istilası sadece taşları değil, aynı zamanda sayısız eseri, bilgiyi ve hayalleri de yok etti. Bağdat'ın hikayesi, barbarlığın medeniyeti nasıl acımasızca ezebileceğinin ve bilginin değerinin ne kadar paha biçilmez olduğunun trajik bir hatırlatıcısıdır. Bu nedenle yıkılmış kent öykülerinin bu bölümünde bu acı kayba ışık tutuyoruz. ...1258 yılının 29 Ocak sabahı, Bağdat'ın huzurlu atmosferi korkunç bir tehditle parçalandı. Hulagu Han'ın devasa Moğol ordusu, şehrin surlarını kuşatmıştı. Günlerdir süren bekleyişin ardından, barbar ordunun naraları ve mancınıkların uğultusu, Bağdat'ın semalarında yankılanmaya başladı. Bilgelik evinin sessiz koridorlarında yaşlı alim Medine, ömrünü adadığı el yazmalarının arasında dolaşıyordu. Kütüphanenin 3. katında yüzyıllardır saklanan eşsiz eserleri özenle toplarken, dışarıdan gelen korkunç çığlık sesleri ve atların kişnemeleri kalbini sıkıştırdı. Bu kitaplar yanarsa insanlık körleşir,
diye fısıldadı çaresizce. İçinde büyüyen korkuya rağmen bilginin kıymetini canı pahasına korumaya kararlıydı. Medine, kucağında taşıdığı değerli el yazmalarıyla birlikte bilgelik evinden dışarı koştu. Amacı bu pahalı biçilmez hazineyi bir şekilde kurtarmaktı. Tigris nehrine doğru umutsuzca ilerlerken şehrin her köşesinden yükselen duman ve alevler felaketin boyutlarını gözler önüne seriyordu. Nehre ulaştığında dehşet verici bir manzarayla karşılaştı. Nehrin suları Moğol askerlerinin yaktığı kitapların mürekkebiyle kararmıştı. Yüz binlerce cilt eser ya alevlere teslim olmuş ya da nehrin karanlık sularına gömülmüştü. Medine, göğsüne sımsıkı bastırdığı İbn Sina'nın Tıbbın Kanunu adlı eserini korumaya çalışırken tanıdık bir yüzle karşılaştı. Arkadaşı Şems. Ancak Şems artık cansızdı. Bir elinde zamanın geçişini ölçen güneş saati, diğerinde ise kutsal Kur'an'ın bir sayfası vardı. İki farklı dünyanın sembolü aynı anda barbarlığın kurbanı olmuştu. Bağdat'ın yaklaşık 1 milyon nüfusu acımasızca kılıçtan geçirildi. Camiler, saraylar, kütüphaneler yerle bir edildi. Bilimin ve kültürün merkezi olan bu muhteşem şehir adeta bir hayalet şehre dönüştü. Hayatta kalmayı başaran az sayıda bilgin, insanlığın hafızasını korumak umuduyla Kahire ve Şam gibi şehirlere kaçtı. Ancak Bağdat bir daha asla eski ihtişamına kavuşamadı. Kütüphanelerin külleri, İslam'ın altın çağının acı bir mezar taşı olarak tarihe kazındı. Yıkılmış kent öyküleri Bağdat'ın yasını tuttu. Bir zamanlar bilginin ve kültürün parlayan başkenti olan bu şehir, Moğol istilasının acımasızlığıyla enkaza döndü. Ancak Bağdat'ın mirası, yok edilemeyen bilginin ve insanlığın öğrenme arzusunun bir sembolü olarak yaşamaya devam ediyor. Yıkılmış kent öyküleri, 20. yüzyılın en kanlı ve en acımasız savaşlarından birinin yaşandığı topraklara, insanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olan Stalingrad'a uzanıyor. 1942 yılının sonlarına doğru Doğu cephesinin dondurucu soğuğu Volga Nehri'nin kıyılarını etkisi altına almıştı. Bir zamanlar Sovyetler Birliği'nin sanayi kalbi olan Stalingrad, traktör ve tank fabrikalarıyla ülkenin gücünü simgeliyordu. Ancak şimdi bu şehir Nazi Almanyası'nın amansız saldırısı karşısında Kızıl Ordu'nun son direniş noktası haline gelmişti. Her fabrika, her sokak, her bina kanlı bir mücadelenin arenasına dönüşmüştü. Stalingrad sadece bir şehrin yıkımı değil, aynı zamanda insan iradesinin hayatta kalma mücadelesinin ve ideolojilerin çarpışmasının en çarpıcı örneklerinden biridir. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği bu savaş, sadece askeri bir yenilgi ya da bir zaferi değil, aynı zamanda insanlığın en karanlık ve en aydınlık yönlerini aynı anda gözler önüne seren bir destandır. Yıkılmış kent öykülerinin bu bölümünde Stalingrad'ın külleri arasından yükselen insanlık onurunu ve direncinin öyküsünü anlatıyoruz. 1942 yılının Aralık ayazında Mamayev Kurgan tepesindeki bir siperde genç asker Nikolay donmuş parmaklarıyla tüfeğini sıkıca kavramıştı. Etrafındaki yıkım ve ölüm kokusuna rağmen içinde hala bir umut kırıntısı taşıyordu. Yan siperde oturan arkadaşı Ivan, ertesi gün doğacak olan kız çocuğunun hayalini kuruyordu. Marina. Belki bir gün bu cehennem biter ve o barış içinde yaşar diye fısıldıyordu, sesi soğuktan titreyerek.
Ancak 23 Ağustos'ta başlayan ve aylarca süren Alman bombardımanı Stalingrad'ı adım adım haritadan siliyordu. Gökyüzünden yağan bombalar binaları enkaz yığınlarına çeviriyor, sokakları ölümcül tuzaklara dönüştürüyordu. Nikolay, bir okulun yıkıntıları altında sıkışan küçük bir kız çocuğunun çaresiz çığlıklarını duydu. Kendi çocukluğunu hatırladı o an. Volga Nehri'nde balık tuttuğu o sıcak yaz günlerini, annesinin mis gibi pancar çorbasının kokusunu. Şimdi ise etrafta sadece yanık kokusu, patlamaların sağır edici yankısı ve ölümün soğuk nefesi vardı. 5 ay süren kanlı ve amansız çatışmaların sonunda Stalingrad tam anlamıyla bir hayalet şehre dönmüştü. Binaların %90'ı yerle bir olmuş, yaklaşık 1,2 milyon insan hayatını kaybetmişti. Nikolay, yaralı ve bitkin bir halde Volga Nehri'nin karşı kıyısına ulaştığında, sırtındaki acı ile birlikte zaferin ağır bedelini düşünüyordu. Bu şehir taş üstünde kalmamıştı ama insanlığın inanılmaz direncini tüm dünyaya kanıtlamıştı. 1961 yılında Volgograd adını alan bu kent, bugün modern binalarıyla yeniden ayağa kalkmış olsa da her bir taşında, her bir sokağında o korkunç savaşın izleri ve binlerce askerin son nefesi saklıdır. Stalingrad, savaşın yıkıcılığının ve insan ruhunun sarsılmaz gücünün ebedi bir anıtı olarak tarihteki yerini almıştır. Yıkılmış kent öyküleri, Stalingrad'ın buzlu topraklarında yankılanan çaresizlik ve kahramanlık seslerini dinledi. Savaşın acımasız yüzünü en çıplak haliyle gösteren bu şehir, aynı zamanda insan ruhunun ne kadar dayanıklı olabileceğinin de kanıtıydı. Bir sonraki ve son bölümde geleceğin olası bir yıkım senaryosuna odaklanacak ve insanlığın hırsının kurbanı olan yeni Öteşehir'in hikayesini keşfedeceğiz. Yıkılmış kent öyküleri son perdesinde zamanın sınırlarını aşıyor ve geleceğe, insanlığın kendi eliyle yarattığı bir enkaza doğru yolculuk yapıyor. Bir zamanlar sürdürülebilir geleceğin sembolü olan Yeni Öteşehir. 2150 yılında Yeni Öteşehir, bir zamanlar insanlığın teknolojik ve çevresel vizyonunun bir kanıtı olarak parlıyordu. 8 milyon insan, gökyüzüne uzanan güneş enerjili akıllı gökdelenlerde yaşıyor, dikey tarım kuleleri şehri besliyor, tam otonom fabrikalarsa dünyaya ileri teknoloji ürünleri ihraç ediyordu. Her şey kusursuz, her şey optimize edilmişti. Ancak bu parlak yüzeyin altında 2070'lerde başlayan ve kontrolden çıkan iklim krizi sinsice ilerliyordu. Yeni Öteşehir'in hikayesi, insanlığın hırsının, doğayı görmezden gelmesinin ve sürdürülebilirlik vaatlerinin nasıl bir kabusa dönüşebileceğinin çarpıcı bir örneğidir. Bu bölüm, gelecekteki bizi bekleyen olası tehlikelere dikkat çekmek ve bugünün kararlarının yarının dünyasını nasıl şekillendireceğini sorgulamak için kurgusal bir ayna tutuyor. Yıkılmış kent öykülerinin bu son bölümünde insanlığın potansiyel yıkımını ve yeniden inşa umudunu aynı anda ele alıyoruz. ...2150 yılının solgun gün ışığında genç Alara, bir zamanlar kentin gururu olan eski su arıtma tesisinin paslı ve kilitli kapılarıyla mücadele ediyordu. Babasının hüzünlü sesi kulaklarında yankılanıyordu. Bu tesis bir zamanlar 10 milyon insana tertemiz su sağlıyordu kızım. Şimdi ise tesis endüstriyel atıklarla tıkanmış,
zehirli bir batağa dönmüştü. 2110 yılında patlak veren su savaşları Yeni Öteşehir'in sonunu hızlandırmıştı. İklim krizinin tetiklediği kuraklık ve su kıtlığı, hackerların su şebekelerini çökertmesiyle tam bir kaosa dönüştü. İnsanlar bir damla su için birbirlerini öldürmüş, modern dünyanın tüm teknolojik altyapısı bir anda çökmüştü. Alara yer altındaki sığınağına döndüğünde, titreyen elleriyle bulduğu birkaç tohumu eski bir mikroskop altında inceliyordu. Toprak zehirliydi, hava kirliydi ama belki bu tohumlar yeni bir başlangıcın umudu olabilirdi. Belki bir gün diye fısıldadı umutsuzca. Sığınağın nemli duvarında çocukken babasıyla çizdiği bir resim asılıydı. Yeşil ağaçlarla dolu, mutlu insanların yaşadığı bir şehir. O hayal şimdi çok uzak görünüyordu. Yeni Öteşehir'de hayatta kalmayı başaran yaklaşık 10 milyon insan artık dış dünya tarafından kabuk olarak adlandırılıyordu. Onlar atalarının hatalarının acı sonuçlarını her gün yaşıyorlardı. Ancak her sabah güneş doğarken bu küçük topluluk geçmişin derslerinden çıkardıkları güçle doğayla uyumlu yeni bir dünya inşa etmeye ant içiyordu. Yıkılmış bir hayalin enkazından yeşeren bir umut filizi doğuyordu. Yıkılmış kent öyküleri, geleceğin hayalet şehri Yeni Öteşehir'in enkazından bir umut mesajı fısıldıyor. İnsanlık yıkılabilir. Ama aynı eller doğru dersleri çıkarırsa yeniden inşada edebilir. Geçmişin külleri, bugünün kararları ve geleceğin olasılıkları. Yıkılmış kent öykülerinin ilk bölümü sona eriyor. Pompei'nin külleri, Bağdat'ın yazmaları, Stalingrad'ın siperleri ve Yeni Öteşehir'in tohumları. Tarih, yıkıntıların arasından bize şunu fısıldıyor. İnsan, düştüğü yerden kalkmayı bilendir. Önemli olan, geçmişin hatalarından ders çıkarmak ve geleceği daha bilinçli bir şekilde inşa etmektir.